Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısına bir simülatör oyunu olan Ship Graveyard Simulator 2 ile karşınızdayım. Bir hurdacı simülatör. Hurdaya ayrılmış gemileri parçaladığımız, bu sırada ekipmanlarımızı geliştirdiğimiz, parçaladığımız ürünleri sattığımız, işte satın aldığımız gemileri parçalarken aynı zamanda görevler de var. E, Daha doğrusu istekler. Onları da aynı şekilde karşılıyoruz. Tabii şunu dikkat etmeniz lazım. Görevler var. Mesela şu. Şuna bakalım. Şimdi burada sözleşmeler var. İşte 3 kişi diyelim ki bu hurdadan 3 kişi sözleşme var. Adamların istekleri var. Gemiyi parçalıyorsunuz. Bunların hepsini karşıladığınız zaman satıyorsunuz ve toplamda mesela 76 dolar 76 dolar kadar bir ek para kazanıyorsunuz ki bu gemisine göre fazlalık gösteriyor. Mesela 2000 dolarlıkta 6000 7600 dolar mesela 2000 dolarlık bir gemide. Yani mesela bu olayı anlatacağım. Olur da videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Şimdi bulunduğumuz gemi bu. Gemi demişim, pardon. Bulunduğumuz ev bu. Baraka. Barakanın dışı burası. Şimdi etrafa bir bakalım ilk önce. Şurası market. Buradan neymiş? Mağazada gemiden ayrılmış olan parçaları satabilirsin. Bu sayede daha büyük gemiler veya araçlarınız için yükseltmeler satın alabilirsin diyor. Namaste my friend. Yani şöyle e, ürünleri satıyorsun, paraya çeviriyorsun burada. Sonra şu yan tarafta e, paraya çevirdiğin şeylerde mesela alet dükkanında geminin daha verimli bir şekilde sökülmesi için aletlerini geliştirmek için nasıl bir cümle lan bu? Gerekli planları satın alabilirsin diyor. Elinizdeki hurdaları sattınız. Para birikti. Buraya geliyorsunuz. Burada ekipmanlarınızı geliştirdiğiniz planlar satın alıyorsunuz. Bu şekilde mesela biz alalım. Ya da almayalım şimdi. Önce bir hurda satın alalım. Ondan sonra yapalım. Sonra buraya geliyorsunuz. Burası da diyor ki atölyede aletlerinizi yükseltmek için satın aldığınız planları kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için belirli türde malzemelere ve doğru miktarda paraya sahip olman gerekir diyor. Yani şöyle ilk dükkanda e, malzemelerin hepsini satmaman gerekiyor. Malzemelerin hepsini satarsan burada yükseltme yapamıyorsun. Yani onu iyi ayarlaman gerekiyor. Hem parayı hem yükseltme malzemelerini iyi ayarlaman gerekiyor. Namaste. Şimdi bir Please tane maintain dur my şimdi. friend. Önce bir gemi satın alalım. Zaten ilk sıfır. O yüzden şeye gerek yok. Şimdi burada ne sözleşme varmış? Bunda bir kişi var sadece. O da 10 dolarlık. Olsun, 10 dolar 10 dolardır. Yani potansiyel 90 dolarmış zaten bunun. Hurdalara ayırdıktan sonraki şey. Bu da bizim düldül. Şimdi şeyimizi aldık. Potansiyel 90 dolarsa planlarımızı alabiliriz rahatlıkla. Şimdi mesela आप क्या चाहते हैं my ilk friend? başta yapmamız gereken iki işlem var. Çekiç ile testereyi geliştirmek. 4 dolar. Al. Testereden de al. Tabii bu ikisini geliştirsek bile malzemelerimiz yetmeyecek haliyle. Şunu da al. Şimdi 3 tane aldık. Malzemelerimizi de yükseltmemiz lazım. शुभ प्रभात my friend. Şimdi mesela çekiç. Ne diyor?
$1 diyor. Yükseltmek için 20 gram. Ne bu? 20 gram. Demir mi? Şeyi göstermiyor ama simge bu. 100 gram var zaten elimizde. 100 kilogram. 60 kilogram da mıknatıs mı? Her neyse. Yükseltelim. Güzel. Bakalım başka yükseltebiliyor muyuz? Yapabiliyor muyuz? Mesela bu eksik elimizde. Testereye bakalım. Testereyi de yapabiliyoruz. Testereyi de şey yapalım. Genişletelim. Birden ikiye çıktı hasarımız. Şimdilik yapabileceğimiz bu. Arabayı alalım. Gidelim buradanın yanına. Böyle koyacağım ki topladığımız malzemeleri rahat bir şekilde atabilelim. İlk önce şöyle etraftaki çöpleri falan toplarsanız parçalama işleri daha kolay olur. Şimdi burada başka bir şey. Burada var mı? Var. Daha oyunun başında olduğumuz için bu ilerleyen safhalarda işte bu taşıma kolyesi olsun. Mesela şu anda ne kadar taşıyabiliyoruz? 60 kilo taşıyabiliyoruz. Bu artıyor. Ondan sonra çekiç var. Çekiçin vurma kabiliyeti mesela bunu mavi yuvarlak şeylere vurduğumuzda kirişlere yani işte puntolara, vidalara şu anki aşamada 3 kere de yapıyorsun. Geliştikçe 2'ye düşüyor, sonra 1'e düşüyor. Tek hamlede tak 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 hepsini halledebiliyoruz. Aynı şey testere için de geçerli. Şu an elimizde bir pürümüz var. Bu seviye atlattıkça büyüyor, bu tabii gelişiyor. Vinç var. Vinç'i arabiliyoruz. Bazı taşıyamayacağımız, koliyle taşıyamayacağımız eşyaları vinçle alıyoruz. Mesela halat, şöyle göstereyim. Burada gösteriyor ama mesela Spider-Man gibi atıyorsun. Ulaşabileceğin yere atman lazım tabii. Hop. Direkt geldin. Zaten o şeye bakarsanız yeşil oluyor mesela. Durum bu. Bir de bomba var. Tabii ki de. Bombayla da patlatabiliyorsunuz. O tabii tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Evet, çöp toplama işi tamamlandı. Şimdi durum şu ki kişiye göre parçalama metotları farklıdır arkadaşlar. Ben nasıl parçalıyorum? Şöyle, şu kenar kısımdaki şu eklenti yani parçalanamayan yeri hemen yanındaki burası. Şu kısımdaki yerleri alıyorum ilk önce.
Tabii tek seferde alabilsek çok güzel olur ama maalesef alamıyoruz. Evet, buraya aşağı indirdik. Tamam, buralarda bir şey yok. Şimdi zaten bunun katı az olduğu için burada ekstra uğraşmamız gereken bir yer yok. Şimdi durum şu ki en alt kat, yani zemin katı benim yaptım. Ben kendi yaptığım şekli gösteriyorum size. Aynı şekilde buradaki zemin kattaki yerleri de yapıyoruz tabii ki de. Ama burada ekstradan burada bütün, yani en alt kattaki bütün e, zemini vidalarını parçalıyoruz. Böyle zaten yaparak göstereceğim için. Şurayı bir alalım. İlk katı alıyoruz. Ben kendim yapıyorum daha doğrusu bunu. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi burayı, şunları kesiyoruz. Evet. Zemindeki yerlerle şu duvarların şu üst tarafındakileri ama duvar tarafındakileri, yani şuradaki mesela şuradaki boşta duranları değil de duvarda olanları yaparsanız bence, zaten birazdan göreceğiz. Burada kaldı mı? Burada kalmadı. Bu çekici geliştirdiğimizde tek tek vurduğumuzda bu işlemler daha hızlı oluyor. Daha hızlı ve daha kolay oluyor.
Evet. Evet. Zeminin hepsini yaptık. Tahminen bir yere vurunca burası komple aşağı iniyor olması lazım. Yani bir aksilik çıkmazsa. Hoppala. Bak hop komple indi aşağı. Bu benim yaptığım bir şey. Tabii benden başka yapan kişiler de var olabilir belki. Bilmiyorum tam olarak ama tabii kişiye göre değişir. Gemiye göre de değişir. Her gemide de işe yaramaz. Ona göre isteyen kişi kat kat gider. İsteyen kişi komple bütün indirir. Hepsini toplar ki bütün diyelim ki 5 katlı bir gemi 5 katını tek seferde indirdiğin zaman bu sefer bir toplama işi var. Toplama işi sıkıntı yapıyor. Yani elimizdeki e, şey toplama kapasitesi az olduğu için bu bize sıkıntı yaratıyor. Yani cidden toplaması yani bu şekilde toplaması biraz uğraştırıcı ama yani değişik parçalama yöntemleri kullanabiliriz. Yani ben bunu göstermek için yaptım. Diğer gemiyi kat kat da parçalayabiliriz. Şimdi şunu da göstereyim arkadaşlar.
Zaten simgeleri var. V feneri çalıştırıyor. U mesela sözleşmeler kısmı var ya. Ne diyor? Düşük alaşımlı çelik diyor. Şu malzemenin üzerine geldiğimiz zaman mesela şu kirişler, bunlar düşük alaşımlı çelikmiş. Mesela şunlar kırmızı plakalar, bakayım kırmızı plakalar da öyle. Şuradakiler. Ondan sonra ne var burada? Şu beyazlar var, yan duvarlar. Yüksek alaşımlı çelik. Ondan sonra tahta var, ahşap. Yani bunun gibi. Ondan sonra L de zaten kitapçık. Yani takıldığınız bir durum olursa falan. Burada bir kitapçık. Ya toplanacak eşyamız varmış ya. Bir de bunun 5 katı büyük olduğunu düşündün yani. Herhalde parça parça yani kat kat parçalamak daha hızlı toplamaya yarayabilir yani. Tabii bu başlangıç. Her oyunun başlangıcı yavaştır, sıkıcıdır. İşte toplamayı taşıdığın taşıyabildiğin kilogramı, çekicin vurma adedi, testerenin kesme hızı, her değişkenlik gösteriyor. Yapacak bir şey yok. Bu tarz oyunların tipi böyle. Hangi simülasyon oyununu oynarsan oyna. Oyun DLC'leri de var. DLC'leri de var mesela. 3 DLC'si var. 3 farklı gemi. Standart gemileri hallettikten sonra DLC'lere de bakabiliriz. Bunlar bayağı büyük. Denizaltı falan da var DLC'lerinde. Yani bir dahakine yapalım biz. Hem videoda toplama haricinde ekstra bir görüntü olması açısından biz bunları oda kat kat parçalarsak en azından videoda bir şey yapıyormuşuz gibi görünür. Benim takdimle ilerlediğin zaman ne olur? Yapılır ama işte böyle toplamayı seven arkadaşlar yapar.
Şu an kamyonette 3000 kilogram şey var. Ürün var. Ha, bitti. Şurası var sadece önümüz. Başka bir şey kaldı mı burada? Şu bizim telsiz nerede? Burada. Telsizde gönderebileceğimiz bir şey var mı? Gönderemiyoruz mu? Bu telsiz telsiz demiş. Gönderilmiyor galiba. Bir şey olduğu için, çünkü gönderirse işaret çıkardı. Yok, bu kalıyor. Bu gönderilmiyor. Yok. Şimdi buralarda kesilecek bir şey yok. Buralarda var mı? Yok, bu kalıyor. Bu gönderilmiyor. İlk olarak şey yapalım arkadaşlar. Eve gidelim bir. Buradaları satmadan önce şunu yapalım. Aklınızda bulunsun. Yoksa geri dönüşü yok. Bir daha yapmanız gerekir. Şimdi sözleşme. Topladınız, hani iş bitti. Gemiyi parçaladınız. Buradaki eve gelip bilgisayardan sözleşmeleri tamamladıktan sonra şeyleri satın. Hurdacıya dönüştürün. Hurdaları. Eğer önce yaparsanız ekipmanlar kaybolduğu için görevler iptal oluyor. Sonra buradan buraya gidiyorsunuz. Geri dönüşüm şeyine. Biz sende otomatik sıralama. Sıralama yaparsak ne olur? Eksi %10 kaynak. Acaba bunu her şeyde gösteriyor mu? Daha bir kere yapınca ne olduğunu bilmiyorum tam olarak. Otomatik sıralama yapalım. Kendi kendine yaptı. Kendi kendine yaptı. Normalde girişte otomatik sıralama inşallah şey değildir ya. Her girdiğimizde soruyordur inşallah. Yoksa göremeyebiliriz bir daha. Evet. Bu gemiyle işimiz bittiği için yeni gemiyi alabilmemiz için önce elimizdeki gemiyi hurdaya çıkartmamız lazım ki yeni gemi alabilelim.